Şerife'nin örgü dünyasına hoş geldiniz. Bugün sizlere minik desenli bir örgü modeli hazırladım. Modelim 4 ilmek ve katlarından oluşuyor. 4, 8, 12, 16 şeklinde 4 ilmeğin katlarını ayarlayıp en son 3 tane ilmek ilave etmeniz gerekiyor. Ben 15 ilmek hazırladım. Örgüme başlıyorum. Örgümün ilk sırasındayım. Burası örgümün arka tarafı. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İlk ilmeğimi düz örüyorum. Sonraki 3 ilmeğimi ters. 1 ilmek düz, 3 ilmek ters. Bu şekilde 1 ilmek düz, 3 ilmek ters şeklinde arka tarafta modelimizi kuruyoruz. Örgümün ön sırasındayım ve ikinci sıradayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İlk ilmeğimi ters olarak örüyorum. Sonraki 3 ilmeğimi düz. Sıra boyunca ilmeklerimi aynen oldukları gibi örmeye devam ediyorum. Örgümün arka tarafındayım ve örgümün 3. sırasındayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İlk ilmeğimi düz, sonraki 3 ilmeğimi ters şeklinde ilmeklerimi aynen oldukları gibi örüyorum. Arka tarafta ilmeklerimi aynen oldukları gibi örerek tamamladım. Örgümün 4. sırasındayım. Ön yüzdeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Ters ilmeğimi ördüm. Burada 3 tane olan düz ilmeğimi ikinci ilmeğin olduğu yerden giriyorum. İkinci ve birinci ilmeğimi yönünü çevirerek şişime aldım. Sonra bu 2 ilmeği tekrar şişime geri geçirdim ve 3 ilmeği birlikte düz örerek topladım. Böylece bu 3 ilmeği toplarken ortadaki ilmeğimizi örgümüzün başına alarak bu şekilde üçgen şeklinde kapanmasını sağlıyoruz. Ters ilmeğimi ördüm. 3 tane düz ilmeğime gelince ortadaki ikinci ilmeğin olduğu yerden tersten girerek ikinci ve birinci ilmeğimi şişime geçiriyorum. Böylece bakın ortadaki ilmek örgünün başına geçmiş oldu. Yönünü çevirdiğim bu 2 ilmeği tekrar şişime geriye aldım ve 3 ilmeği birlikte düz örerek topladım. Ortadaki ilmeği örgünün başına aldığımız zaman modelimizin kapanma şekli üçgen şeklini almış oluyor. Ters ilmeği ördüm. İkinci ilmeği olduğu yerden tersten girerek ikinci ve birinci ilmeği şişime çevirerek aldım. Sonra bu 2 ilmeği şişime tekrar geriye aldıktan sonra 3 ilmeği düz örerek topladım. Örgümün arka sırasındayım ve burada ilk modelim bitti. İkinci modelime başladığım 5. sırasındayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Buradaki düz ilmeğimize ikinci modeli uygulamamız lazım. İkinci modeli uygularken burası yarım model olduğu için bir kere ters ördüm. İlmeğimin diğer kenarından gelerek aynı ilmeği 2 defa ters ördüm. Yani bir ilmekten 2 ilmek elde etmiş oldum. Ortada 3 ilmeği toplayarak oluşturduğumuz modelimizin olduğu ilmeği düz örüyoruz. Arada ters devam eden ilmeğimizi arka sırada düz olduğu için burada yeni model için ilmek artırıyoruz. Düz ilmeğimizi bir kez ters ördük. Bir kez ipimizi doladık. Aynı ilmeği bir kez daha örerek 3 tane ilmek elde ettik. Sonraki ilmeği düz örüyoruz. Düz ilmeğe geldiğimiz zaman bir kez ters ördük. Bir kez ipimizi şişimize doladık. Aynı ilmeği bir kez daha ters ördük. Sonraki ilmeği düz örüyorum. Ve sonraki ilmeği, burası kenar ilmeği olduğu için 2 tane olarak artırmam lazım. Düz ilmeği bir kez ters ördüm. İpimi ön tarafa aldım. Bir kez daha ters örerek 2 ilmek oluşturdum.
Başlangıçta ve sonda artırdığımız ilmek sayısı 2 tane olmak zorunda. Buralar kenar kısmı olduğu için model yarım uygulanıyor. Diğer kısımlarda ilmek sayısı, arttırılan ilmek sayısı 3 tane. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Devamındaki 2 ilmeği düz ördüm. Sonraki ilmeği ters. Artırarak oluşturduğum 3 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Aradaki ilmeğimi ters. Bu şekilde 3 ilmek düz, 1 ilmek ters. Soldaki ilmeğimiz yarım olacağı için 2 ilmek düz örüyoruz. Kenar ilmeği ile sıramızı tamamlıyoruz. Şimdi tekrar örgümün arka tarafındayım. İlmeklerimi ters, ilmeğimi ters, düz ilmeğimi düz olarak örüyorum. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. İlk modelde olduğu gibi şimdi burada ilmekleri tekrar toplamamız gerekiyor. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Devamındaki 2 ilmeğimi birlikte düz örerek topladım. Aradaki ters ilmeğimi örüyorum. 3 tane olan düz ilmeğe gelince ortadaki ikinci ilmeğin olduğu taraftan giriyorum. İlk ilmekle birlikte bu 2 ilmeği tersten girerek yönünü çeviriyorum. Böylece ortadaki ilmek örgümün başına geçmiş oluyor. Bu 2 ilmeği şişime tekrar geri aldım ve 3 ilmek olarak birlikte düz ördüm. Aradaki ters ilmeğimi ördüm. Modelimi yaparken ikinci ilmeğin olduğu yerden girerek 2 ilmeğin yönünü çeviriyorum. Şişime geri alarak 3 ilmeği birlikte topluyorum. Aradaki ters ilmeği ördüm. Burası yarım model olduğu için bitiş kısmı. Tekrar ikinci ilmeğin olduğu yerden girerek 2 ilmeğin yönünü çevirdim. Yani sondaki ilmeği başa almış oldum. Yönünü çevirdikten sonra bu 2 ilmeği birlikte düz örerek topladım. Kenar ilmeği ile sıramı tamamladım. Şimdi bundan sonrasında ilk başlangıçtaki işlemleri tekrarlamamız lazım. Burada ilk başlangıçta ilmeklerimiz hazır başlandığı için burada tekrar artışı göstermek istiyorum. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İlk ilmeğimiz toplayarak oluşturduğumuz ters ilmek. Bunu düz olarak örüyorum. Önceki sıralarda düz olarak devam eden ilmeğime gelince bir kere ters örüyorum. Bir kez ipimi doluyorum. Aynı ilmeği bir kez daha ters örerek 3 tane ilmek oluşturuyorum. Sonraki ilmeğimi düz örüyorum. Bunu her defasında kaydırarak bu şekilde uygulamamız gerekiyor. Düz olan ilmeğe geldiğimiz zaman bir kez ters örüp bir kez ipimizi doluyoruz ve bir kez daha ters örüyoruz. Sonraki ilmeği düz örüyoruz. Kenar ilmeğiyle sıramı tamamladım. İlk başlangıçta ilmeklerimiz hazır olduğu için bu artış kısmını yapmamıza gerek yoktu. Ama bundan sonrasında her defasında yeni modeli uygularken arka tarafta önde eksiltilen sayıları artırarak yerine getirmeniz gerekiyor. Bundan sonrasında aynı şekilde örgümüze devam ediyoruz. Dilerseniz bu modelin de hemen bitişini birlikte görelim. Kafanız karışmasın. Örgünün ön yüzündeyim. Birinci ilmeğimi ters, sonraki artırarak oluşturduğum 3 ilmeği düz olarak örüyorum. Tekrar örgümün arka tarafındayım. İlmekleri oldukları gibi örüyorum. Düz ilmeğimi düz, ters ilmeğimi ters. Tekrar örgümüzün ön yüzüne geçince burada ilmeklerimizi eksiltmemiz lazım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Ters ilmeğimi ördüm. 3 tane olan düz ilmeğime gelince burada ortadaki ilmeği örgünün başına geçirmemiz lazım.
Bunun için ikinci ilmeğin olduğu yerden tersten giriyorum. İkinci ve birinci ilmeğimin yönünü çevirip şişimi alıyorum. Bu iki ilmeği şişimi aldıktan sonra 3 tane olan ilmeğimi birlikte düz örerek topluyorum. Ön yüzde bu şekilde eksilttiğimiz ilmekleri arka yüzde tekrar artırarak yeni modelimizi uygulamamız gerekiyor. Örgümüzün arka tarafını çevirdiğimiz zaman düz olan ilmekleri 3 tane olarak örüyoruz. Aradaki ilmekleri ise düze çevirerek devam ediyoruz. Örgümüzün ilerlemiş görünümü bu şekilde olacak. Ben 3 numaralı şiş ile çalıştım bu parçayı. Burası da örgümüzün arka yüzü. Başlangıcında lastik gerektirmeyen bir örnek. Bebek örgülerine, bayan örgülerine uygulayabilirsiniz. Başlangıcında bebek ve bayan örgülerinde lastik kullanmanızı tavsiye ederim.